İki zamanlı motorların ülkemizde cirit attığı dönemlerin üzerinden çok zaman geçmedi. Emisyon kurallarının getirilmesine kadar da epeyce kullanıldılar. Hacmine göre sağladığı yüksek tork, ekonomikliği, dayanıklılığı, o güzel sesi ve mis gibi duman kokusuyla çok sevildiler. Javalar, mezler, mobiletler, puhlar, planetler yollarda artık karşılaşsak bile sayıları her geçen gün azalıyor. Ülkemiz gibi yüksek vergileri ve oynak döviz kurlarıyla düşük cc motorlara bizi mahkum eden ülkelerde anılarda hep bu güzel iki zamanlı motosikletler var. İşte şimdi bugün o efsanelerden birini anlatacağım. Ve sadece ülkemizde de değil, Güney Asya'dan ta Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede efsane olmuş bir seriyi anlatacağım. Çok istediniz, biz de artık dayanamadık. Görünüşüne bakılıp hafife alınan, kafalara geçip nice canlar yakan, bol bol tekere kalkan, evet Yamaha RX serisi. Namı diğer Sinek. Bu güzel hikaye kim anlatır? Tabii ki ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. Yamaha motorun hikayesini daha önceki videolarda anlatmıştık. Bugün hiç o konulara girmeyeceğiz. Bugün X-Max ile, Delen R25 ile zaten her yerde. İşte bir zamanlarda yollarda RX 115 ve RX 135 de böyleydi. Yamaha'nın RX serisi farklı ülkelerde değişik versiyonlarla üretilip satılmışlar. Mesela Hindistan'da efsane olan RX 100, bizdeki RX 115'ten farklı olarak yuvarlak farla donatılmış. Önde ve arkada kampana frenlere sahip 98 cc'lik bir sinek. Hindistan'da öyle çok seviliyor ki daha büyük karbüratörler, disk frenler, yarış pistonları, hava filtreleri gibi daha bir sürü özelleştirmeye olanak sağlayan modifiye kitlerine sahip. Bu küçük canavar tek silindirli hava soğutmalı bir motora sahip. 8500 devirde 11 beygir güç, 6500 devirde 10.40 Nm tork üretiyor. 95 kiloluk ağırlığıyla da canavar gibi gidiyordu. İki zamanlı motorların kaynadığı Hindistan pazarında da lakabı Two Stroker'dı. Yani iki zamanlının kralı. Bollywood filmlerindeki o çok yakışıklı başrol oyuncuları var ya, genelde bu RX 100'ü kullanıyordu. Gençler bu motora sahip olmak için çıldırıyordu. Hala bu motor Hindistan'da gençlerin yakın ilgisinde. RX100, Yamaha veya MBK markasıyla da ülkemizde tek tük bulunabiliyor. MBK kimdi? Avrupa'da skuturlarıyla çok ünlü olan bir şirketti. Yamaha'nın kanatları altında üretim yapıyordu. Bizim aşina olduğumuz tam bir 80'ler tasarımı olan RX serisinde az önce bahsettiğimiz RX 100 haricinde 50, 115, 125 ve 135 ve hatta 180 bile var. Biz hiç zaman kaybetmeden ülkemizde de üretilmiş RX 115 ve RX King 135'i hemen bir anlatalım. RX 115, 115 cc tek silindirli, hava soğutmalı, 94 kilo kuru ağırlığa sahip, 8500 devirde 15.4 beygir güç, 8000 devirde ise 13.6 Nm tork üreten 5 vitesli bir sivrisinek. Vızz diye geçer gider veya aceminin elinde laps diye kafaya geçerdi. Son hızı 147 kilometreydi ama asıl başarılı olduğu yer ivmelenmesiydi. Sıfırdan %7 saniyede çıkabiliyordu. 0-60'a ise neredeyse 3 saniyede ulaşabiliyordu ki böyle bir motosiklet için bunlar harika hareketler. Zamanının çoğu 150, 200 ve 250 cc motosikletlerine plaka göstermesi bu sebepleydi. Öyle onu küçümseyip bu ne lan, ben bunu yerim bitiririm, koparırım, ısırırım, tükürürüm diyen nice 4 zamanlı motorların içinden geçiyordu. Tabii ince lastikleri ve hafifliğiyle yüksek hızlarda çok da stabil olduğu söylenemezdi. Yine aynı şekilde öyle virajlara çok da hızlı girmeyi isteyeceğiniz bir motosiklet değildi. Ama en azından RX 100'den farklı olarak önde disk frene sahipti ve daha iyi durduğu söylenebilirdi. Bir de bizde yakıt memesini büyüterek daha yüksek hızlara çıkanlar varmış. Mobiletle 180 yapan bununla da yapar herhalde. Peki diğer iki zamanlılardan ne farkı vardı ki bu daha çabuk hızlanabiliyordu? RX 115'lerin üzerinde de yazan YEIS'ine yani Yamaha Energy Induction System'a bir bakmak gerekiyor. Yamaha 1980 yılında iki zamanlı motorlar için bu sistemi duyurdu. Sistem özetle motorun dışında bir hortumla motora bağlı bir şekilde çalışarak motorun çalışması sırasında oluşan yanmamış yakıtı tutan ve uygun zamanda yanma odasına geri döndüren bir hazneden oluşuyor. Bu sistem orta devirlerde hem performansını hem de motorun yakıt tüketimini iyileştiriyordu. Ülkemizde bu tüpü sökenler varmış, aman elleşmeyin.
Zamanının R25'iydi bu motor. Nasıl şimdi R25 deler moruk diyor ya herkes. Çok affedersiniz, o zaman da bu deliyormuş. 2007 yılına kadar üretilmiş olsa da görünümü neredeyse hiç değişmedi. 80'lerden kalma köşeli far ve sinyaller yine köşeli tasarımın devam ettiği gösterge tablosuna kadar eski kokuyordu. Göstergede hız ve devrin yanı sıra bazı versiyonlarında benzin göstergesi bile vardı. Büyük ihtimalle abisi RX King'in göstergeleri onlar. Ülkemizde de üretildi demiştik ya videonun başında. 1998 yılında Yamaha, Belde Yama ile birlikte Türkiye'de RX 115'lerin üretimine başlıyor. Bu sebeple ülkemizdeki RX 115'lerde 98'den eski üretimlerin far altında MBK yazısı görmeniz mümkün. Yani büyük bir ihtimalle Avrupa'daki MBK fabrikası üretmiş bunları. 98'den sonra da aynı yerde Yamaha yazısını görüyorsunuz. 98 yılında Türkiye'de RX 115'lerin üretilmesinden hemen sonra büyük bir piknik gerçekleştirilmiş. 250 RX 115 sürücüsü katılımıyla en büyük motosikletli piknik etkinliğini yapmak da bize yakışırdı zaten. Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinliğe o zamanlar yarışçı, şimdilerde ise eğitmenlik yapan Süleyman Memnun da katılmış. Mangal yapılıp beyaz atlette voleybol oynandı mı orasını bilemiyoruz. Yamaha RX 115 sadece ülkemizde ünlü değil demiştik. Güney Amerika'da bir dönem bu motorların kötü bir ünü varmış. Suçluların en çok kullandığı motosiklet olarak. Uyuşturucu satıcıları falan bu hızlı iki zamanlıyı polislerden kaçmak için kullanıyorlarmış. Hatta uyuşturucu baronu Kolombiyalı Pablo Escobar'ı anlatan Narcos dizisinde bir RX 115 görebilirsiniz. Vallahi tam halk motosikletiymiş. İki güzel hatun bu motora biniyorlar ama güzelliklerine aldanmamak lazım. Sıkabilirler. Aman dikkat. Burada duralım. Bize destek olmak için kanala abone ol, like at, yorum yaz, bir şeyler yap. Ayrıca hem bize destek olmak hem de öyle motorda, dışarıda, her yerde millete hava atıp abi sen bu tişörtü nereden buldun diye sormalarını istiyorsan hemen bunu ve de onlarcasını Nekipedia.tv'den gidip satın alabilirsin. Dönüyorum geriye. RX 135'e geçelim artık. Bizde daha çok RX King yani kral olarak anılıyor. Zaten standart RX 135'ten bayağı güçlü. RX 135'in standart modeli 4 ve 5 vitesli olarak 2 versiyon. 4 vitesli olan 11 beygir, 5 viteslisi ise 14 beygir gücünde. Bu versiyon RX 100 gibi yuvarlak farlı ve daha çok Hindistan'da satılmış. Bizim bildiğimiz RX King 135 ise tam bir canavar. RX 115'in öz abisi 132 cc tek silindirli hava soğutmalı motorla 9000 devirde 18,5 beygir güç ve 8000 devirde 15 Nm tork üretiyordu. 5 vitesliydi. 100 kilogram kuru ağırlığa ve soğutmalı disk frenlere sahipti. 115'te 9 litre olan yakıt deposu Kral'da 9,5 litreydi. Bu motorlara öyle giderdi, böyle kaçardı diyoruz ama basa basa giderseniz ocağınıza incir ağacı dikerdi. Sakin kullanırken çok rahatsız etmeyen yakıt tüketimi sesiyle gaza gelip siz devir çevirdikçe cebinizi boşaltırdı. İki zamanlı tabii. Yağ da yakıyor bir yandan. Oh! Hem yağ hem benzin. Mavi mavi, beyaz beyaz. Atıyor dumanları. RX 135 ülkemizde üretildi mi? Net bir bilgi yok. Ama büyük ihtimalle yine Belde Yama burada üretmiştir diye düşünüyoruz. RX-Z'yi unutmayalım. Ülkemizde çok olmasa da bulunabilen bir model. 1985'ten ta 2011 yılına kadar üretilmiş. Aslında diğer RX'lerden farklı olarak RX-Z Yamaha RD125 ile aynı platform ve şasi üzerine imal edilmiş. 135 cc tek silindirli motor 20 beygir güç ve 18 Nm tork üretiyordu. Grenajlı ismi ise RZR. Bayağı yakışıklı duruyor. Sadece dış kaplama eklenmiş. Motorda başka bir farklılık söz konusu değil. Malezya'da Mat Rampit isimli sokak yarışçıları RX-Z modelini sıklıkla kullanıyormuş. Rampit isimli filmde bu sokak yarışçılarından bahsediyor ve filmde birçok sahnede tabii ki bu motosikleti görebiliyorsunuz. Bunlardan başka RX 125 var mesela. RX 100'ün abisi ondan 2 beygir fazla üretiyor. Yine onun gibi yuvarlak farlara sahip. Daha çok Endonezya pazarında kendine yer bulmuş. RX 180 ise 80-85 yılları Brezilya'da üretilip o pazarda kendine yer bulan başka bir model. 7500 devirde 18 beygir güç üreten tek silindirli motora sahip. O sıralar Brezilya'da üretilen en güçlü motosiklet olarak hatırlanıyor. Bir de 83 yılında 1 sene ve sadece 2000 adet üretilen RX50 modeli var. 50 cc'lik bir cruiser. 7,5 beygir de güce sahip.
Zamanında Yamaha'nın Amerika piyasasında XS serisi motosikletlerini tanıtmak ve ilgi çekmek için ürettiği bir model. Hepsi Amerika'da satılmış. Bizim RX serileriyle pek ilgisi yok ama fazla bilgiden zarar gelmez. 2010'lara doğru iklim krizinin tırmanmasıyla sıkılaşan emisyon kuralları iki zamanlı efsanelerimizin üretimini bitirdi. Baktığınızda modern bir 250 cc'den aşağı kalır yanı olmayan RX'ler arkadan attırdığı duman sebebiyle mazide kalmak üzere. Tabi şimdi burada karbon emisyonu diye kafa ütüleyenlerin dayanıksız, tamir etmeye de hiç uygun olmayan çöp ürünleri üretmelerine, motosiklet dahil her üründe sürekli tüketmeye teşvik etmelerine ne diyeceğiz? Uzun uzun bir şeyler şimdi söylerim ama kalp kırarım. Emisyon meselesindeki ikiyüzlülüğü anlatmaya da yetmez. Ayrıca 2008 yılında 83 milyon TL ciro kaydedip 39 bin moped ihracatıyla 27 milyon dolarlık dövizi ülkemize getiren Belde Yama'nın üretimi bırakması Çin'den o dönem ithal edilen motosikletlerle rekabet edememesi olarak açıklanmış. 46 bin metrekarelik fabrikada boşa çıkmış. Neyse, bu güzel makinelerin parçaları hala bulunabiliyor. O güzel sesi ve ivmelenmesi için bir tane alıp muhafaza etmeye değer. Tipi çok mu demode geldi? İsteğe göre hemen şekillendir. Bunları o kadar güzel baburlara, Cafe Racer'lara ve hatta Enduro'lara çevirenler var ki bakmaya doyamazsın. Sen de yapabilirsin. 2020 yılında bile performansıyla boyun eğdirmez. O kötü çim biçme makinesi gibi ses çıkartan 4 zamanlı düşük cc'li motorlara yeğdir. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Hemen aşağı yaz. Bu haftalıkta hikayenin sonuna geldik. Gelecek haftaya kadar güç sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.